Bu şato çok isteyip de kavuşamayan birisinin hikayesini barındırıyor. Fiyatları görünce de zaten girmeyecektim. Öyle bir karar aldım. Çok gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Devlet bütçesini krize sokacak kadar bir bütçe ayırmış bu şato için. Buraya gelip de aşık olmamak elde değil. O kadar harika manzara var. Şimdi Asma Bürke'ye giderken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Pek çok kişi diyecek ya İsveç'in, Norveç'in yanında, işte İrlanda'nın yanında, Almanya'nın eki. Ama İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bu his yok. Birisi iki tane kadını yüksekten o şelalelerin olduğu taşlık bölüme gitmiş. Karavanla çıktığım yaklaşık 2 ila 2,5 yıl olarak hesapladığım, planladığım Avrupa turuna şimdi de Füzen'de Neuschwanstein şatosuyla devam ediyoruz. Arabanızı park ettiğiniz zaman navigasyona göre yaklaşık bir 30-35 dakika kadar yürümeniz gerekli. Yalnız ben bu tempoda yanılmıyorsam 1 saate kadar varırım diye düşünüyorum. Dinlene dinlene, geze geze gideceğim. Evet, neredeyse 1 saat oldu. Hala ben gelemedim. Benimle beraber yola çıkanlar belki de gezdi geri dönüyorlar. Did they go to the bridge? Evet, bu şato çok isteyip de kavuşamayan birisinin hikayesini barındırıyor. Birazdan içeri girmeye çalışacağım. İçeri girdiğimde daha detaylı bir şekilde bu şatonun hikayesini anlatacağım. Şu anda şatonun tam olarak önündeyim, girişindeyim. Maalesef saat 6'da kapanıyormuş. Bizim bir önceki geldiğimiz hafta sonuydu ve saat 8'e kadar açıktı. Yanılmıyorsam onun için yavaş yavaş geldim. Şu anda saatlerimiz 17:20 ve saat 6'dan itibaren maalesef ki şato kapalıdığı için artık bilet satışını durdurmuşlar. Onun için içeriye giremedik. Fiyatları görünce de zaten girmeyecektim. Öyle bir karar aldım çünkü yetişkinler için 23 euro 50 sent. Bu şatonun girişindeki manzara da bu şekilde. Şimdi Neuschwanstein şatosu 1869 yılında Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından başlatılmış. II. Ludwig çok genç yaşta tahta geçince çok masalımsı ve hayalimsi bir şato yaptırmak istemiş. Bunun nedeni ise Richard Wagner'ın operalarından etkilenmiş, onun hikayelerinden etkilenmiş ve bu şekilde bir şatoyu yaptırmaya karar vermiş. Bu şatoyu yaptırmaya karar vermiş, 1869 yılında başlamış buranın inşaatı. Yalnız Kral Ludwig, II. Ludwig 1886 yılında çok gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Yani bu şatonun bitişini görememiş. Yalnız II. Ludwig'in bu şatoyu bitirme arzusu o kadar büyükmüş ki devlet bütçesini krize sokacak kadar bir bütçe ayırmış bu şato için. İşin garip tarafı aradan onlarca yıl geçmesine rağmen bu şatonun inşaatı hala bitmemiş. Çünkü Kral Ludwig öldükten sonra şatonun inşaatı durdurulmuş ve belirli bir süre sonra da ziyarete açılmış. En güzel manzara da aslında bu taraftan gözüküyor. Yani buradaki şu görmüş olduğunuz balkonlara çıktığınızda inanılmaz derecede güzel bir manzarası var. Bir önceki geldiğimizde oraya çıkmıştık. Şimdi bu şatoyu her yıl biletli olarak 1,5 milyona yakın insan ziyaret ediyormuş. Yalnız para vermeden bu şatonun etrafında sadece gezip gidenler de var. Onları da eklediğiniz zaman belki de yani 4-5 milyonun üzerinde insan bu şatoyu ziyarete geliyor. İnanın ki buraya gelip de aşık olmamak elde değil. O kadar harika manzara var. Bakar mısınız? Hayatımda gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi. Şimdi de en güzel diğer manzara. Bir nevi masal dünyasında yaşıyorsunuz. Daha doğrusu o dünyanın hissini kapılıyorsunuz. İnanılır gibi değil. İnanılmayacak kadar güzel bir yer. Şimdi Asma Bürke'ye giderken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Ağaçların kökleri yağmurdan dolayı tahminimce toprak akıp gittiği için yeryüzüne çıkmış. Bakar mısınız ne kadar
İç içe geçmiş ağaçların kökleri, daha doğrusu ağaçların kökleri. Şimdi şatonun arka tarafından görmeyi istediğim köprüye geldim. Bayağı bir yoğunluk var. Tıklım tıklım dediğim gibi bazı tahtalar evet, aşağıya doğru çekiyordu. Şimdi daha doğrusu bu köprünün en güzel yeri. Evet, gezmelerimiz devam ediyor. Biraz önceki manzarayı gördünüz. Bence Almanya gerçekten de dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. O kadar güzel ki bazı yerleşim yerlerine aşık oluyorum. Pek çok kişi diyecek ya İsveç'in, Norveç'in yanında işte İrlanda'nın yanında Almanya ne ki? Evet, o ülkeler de çok güzel ama Almanya bence o ülkeler kadar güzel. Özellikle Bavyera eyaleti ve Baden-Württemberg eyaleti Almanya'nın en güzel yerleşim bölgeleri diye düşünüyorum. Bir de Almanya'da gezerken yani ormanın içerisinde veyahut da bir dağın tepenin başında bir park yeri bulduğum zaman karavanımla oraya park ediyorum ve işte başıma bir şey gelir mi veyahut da buna benzer şeyleri düşünmeden, korkmadan daha doğrusu orada kalabiliyorum. Ama İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bu his yok. Mümkün olduğu kadar kamp alanlarını seçmemeye çalışıyorum. Birincisi aylık belirlediğim bir bütçe var. O bütçeyi aşmamak için. İkincisi ise dışarıda kaldığım zaman kendimi birazcık daha rahat ve özgür hissediyorum. Onun için de mümkün olduğu kadar dediğim gibi şehir merkezlerindeki otoparklara, işte açık hava parklarına park etmeye çalışıyorum karavanımı. Almanya dediğim gibi hem güven konusunda hem de doğal güzellikleri konusunda benim için çok özel bir ülke. Evet, sistemi birazcık insanları yoruyor. Bürokrasisi insanları yoruyor. Ama gezmek için, yaşamak için bence ilk 5 ülke diyebilirim yaşayabileceğim. Şimdi normal yoldan çıktım ben. Dedim belki başka bir şeyler görürüm, sıra dışı bir şeyler görürüm. Burada da yol bitti yanılmıyorsam. Buraya geldim. Burada da güzel bir su akıntısı var. Nasıl yapabiliriz? Şuradan. Evet. Ayaklarımı ıslatmadan. Oh. Buz gibi su. Bu sıcak havalarda çok iyi geliyor. Oh. O kadar soğuk ki elim buz tuttu. Şatonun arka tarafından görmüş olduğunuz o köprüye kadar gittik. Aslında o köprünün alt kısmındaki şelalelerin olduğu bölgeyi de gezebiliyorduk. Çok güzel de irili ufaklı şelaleler vardı. Yalnız giriş yasaklanmış oraya 2 yıl önce. Yalnız giriş yasaklanmış oraya. 1,5-2 yıl kadar önce birisi 2 tane kadını yüksekten o şelalelerin olduğu taşlık bölüme gitmiş. Onun hemen sonrasında da yetkililer oraya girişi yasaklamışlar. O 2 bayanın ikisi de maalesef hayatlarını kaybetmişler. Şatoyu gezdikten sonra şu tepede görmüş olduğunuz sarı Schwangau Kalesi'ni de gezebilirsiniz. Saat 6'yı geçtiği için orası da geziye kapatıldı. Maalesef oranın da iç kısmını göremeyeceğiz ama böyle uzaktan da olsa size göstermek istedim. Şimdi karavanımı park ettiğim yere geldim. Arkamda da görüyorsunuz öğlenki yoğunluktan eser yok. Benim gariban da tek başına kalmış burada. Şimdi karavanıma gidiyorum. Yola çıkıp kendime bir park yeri arayacağım. Bugün bu akşam burada konaklamayı düşünüyorum. Bu kaldığım yerde maalesef yatmak yasak. Onun için park yerinden şimdi ayrılmam gerekli.